Bir sabah gözünüzü açıyorsunuz ve yıllardır selamlaştığınız kapı komşunuzun 11 kişiyi baltayla öldürdüğünü öğreniyorsunuz. Hem de yaşlılara tecavüz ederek. 1990'ların Artvin'i, sessiz, huzurlu, kendi halinde bir dağ kasabası. Ama bir gün çatılardan gelen ayak sesleriyle her şey değişti. Ve sonra cesetler, tecavüzler, yakılan evler, sessizlik içindeki bir cehennemin başlangıcı oldu. Eğer hazırsanız gelin tüm Türkiye'yi sarsan Adnan Çolak davasına yakından bakalım. Arkadaşlar videoyu kısaca bölüyorum. Eğer sizler de bu tarz içerikleri seviyorsanız lütfen 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. O halde gelin devam edelim. ...1992 yılının serin bir sonbahar akşamı. Artvin'in Seyitler köyünde sıradan bir gün sona ermek üzereydi. Ziver Bey yaşını almış bir köylü. Yatmaya hazırlanıyordu. Eşi Hayriye mutfakta 14 yaşındaki kızları salonda televizyon izliyordu. Saat ilerlerken evin çatısından gelen çatırdılar geceyi böldü. Ardından bir çığlık duyuldu. Ziver yerinden fırladı. Çatı yanıyordu. Alevler kısa sürede yayılmaya başlamıştı. Mahalledeki insanlar yardıma koştu. Yangın kontrol altına alındı. Ziver ve kızı içeri dönerken eşi arkada közleri dağıtmak ile meşguldü. Tam o sırada o korkunç sahne yaşandı. Hayriye çığlık çığlığa eve doğru koştu. Ziver arkasını döndüğünde kapı içinde biri duruyordu. Elinde kocaman bir balta vardı. Ertesi sabah Artvin küçük bir şehir olmasına rağmen bu haberin ulaşmadığı tek bir hane dahi kalmamıştı. Ziver ve Hayriye balta ile öldürülmüş. 14 yaşındaki kızları ise kaçırılmış, tecavüze uğramış. Ancak ifadesinde katilin ona iyi davrandığını, hatta para verdiğini söylemişti. Şaşkındı, üstelik adamı tarif edemiyordu. Bu olay Artvin'in karanlık bir döneme girdiğinin ilk sinyaliydi. İlk saldırının ardından Artvin alarma geçmişti. Jandarma gece gündüz demeden soruşturma yürütüyordu. Ancak katil geride neredeyse hiçbir iz bırakmamıştı. Tek tanık küçük kızın çelişkili ifadeleriydi. Kız adamın yüzünü hatırlamıyor, sesini tarif edemiyor ama onun nazik olduğunu söylüyordu. Bu detay soruşturmayı daha da içine çıkılmaz hale getirmişti. Bu korkunç vaka üzerinden bir ay geçti. Hiçbir sonuç yoktu. Halk umudunu yavaş yavaş yitiriyordu. Tam bir yıl sonra 1993 Ekim'inde Soğanlı köyü gecenin karanlığına gömüldü. Bu kez kurbanlar bir kaynana ve geliniydi. Her ikisi de başlarına aldıkları keser darbeleriyle hayatlarını kaybetmişlerdi. Ve tıpkı ilk olayda olduğu gibi bu saldırılara cinsel saldırı vardı. Suç aleti bu kez değişmişti. Balta değil, keserdi. Artvin halkı büyük bir dehşete kapıldı. Küçük yerleşimlerde insanlar birbirini tanır. Yabancı hemen fark edilir. Ama bu katil gölge gibi köylerin arasında geziniyor. İz bırakmadan kayboluyordu. Ona artık bir isim takılmıştı. Baltacı katildi. İkinci saldırıdan yalnızca 3 ay sonra bu kez hedefte Kevser ve Ahmet çifti vardı. Yine aynı yöntem, yine aynı korku. Katil bu kez kurbanların evini alt üst etmişti. Büyük ihtimalle olayın üstünü örtmek için hırsızlık süsü vermek istemişti. Ama olay yeri inceleme ekipleri evde çok daha korkunç bir şey buldu. Kurbanların cinsel organları kesilmişti. Bu vahşet artık sıradan bir saldırının ötesindeydi. Bir tatmin aracıydı. Adnan Çolak öldürmüyor, aynı zamanda ezici bir mesaj veriyordu. Onun için bu bir ritüeldi. Her defasında kurbanın bedeni onun iç dünyasındaki karanlığı dışa vurduğu bir tuvar gibiydi. 1994 yılının Mayıs ayında sabah henüz doğmamışken Artvin'in Salkımlı köyünde 63 yaşındaki Hediye adlı yaşlı bir kadın ahırına gitmek için evinden çıktı. Havanın karanlığı bastırmış, köy sokakları sessizleşmişti. İçinde bir ürperti vardı. Elindeki keseri daha sıkı kavradı çünkü Artvin'de bir süredir yaşlılar hedef alınıyordu. Kan izleri ardında hiç tanık bırakılmıyordu. O an karanlığın içinden bir silüet belirdi. Refleksle keserini kaldırdı ama karşısındaki ondan hem daha genç hem daha hızlıydı. Adam elinden keseri aldı, kadının kafasına vurdu ve öylece bıraktı. Hediye'nin öldüğünü düşündü ama o hayattaydı. Ağır yaralıydı. Komaya girdi. Birkaç gün sonra mucizevi bir şekilde komadan çıktı ama hatırlamıyordu. Ya da hatırlamıyormuş gibi yapıyordu. Aynı yılın Eylül ayında yeni bir saldırı gerçekleşti. Bu kez Gümüşhane köyünde 60 yaşlarındaki Osman ve Kevser çifti hedefteydi. Tüm köy halkı onları iyi tanırdı. Sessiz, kimseye zararları olmayan, huzurlu bir çiftti ama o gece bu huzur ebediyete karışacaktı. Saldırının ardından evleri tamamen yandı. Alevler sadece bedeni değil, geride kalabilecek her türlü kanıtı da kül etmişti. Yangın söndürüldüğünde geriye kalan bedenler tanınmaz haldeydi. Katil bir şeyin farkına varmıştı. Geride iz kalmazsa yakalanmam. Artık bu onun
yeni yöntemi olacaktı. Katil yalnızca öldürmüyor, arkasını da yakıyordu. Böylece tüm izleri temizliyordu. Ve 1995 yılının başında 70 yaşlarındaki Ahmet ve Ayşe Şen çifti vahşice öldürüldü. Yine baltayla, yine cinsel saldırı izleriydi. Ama ortada ne bir tanık vardı, ne bir ayak izi, ne de bir delil. 22 Mayıs 1995'te Salkımlı köyündeki 58 yaşındaki Saniye isimli yaşlı bir kadın torununu beklerken uykusu geldi. Tam odasına geçerken çatıdan gelen sesler duydu. Eline bir balta alıp pencereye yürüdü. Dışarıya bakarken bir anda bir el kolunu kavradı. Katilin yeniden saldırmıştı. Saniye öldü sanılarak bırakıldı ama o yaşama tutundu. Gücünü son bir çabasıyla topladı. Yan komşusuna gitti. Baygın halde yere yığıldı. Hastaneye kaldırıldı. İşte burada her şey değişti. Saniye hayattaydı ve konuşabiliyordu. Saniye katilin yüzünü görmüştü ve onu tanıyordu. Adnan, Çoban Adnan. Saçımı tutup bastırdı. Işığı kapattı. Başörtümü boğazıma sardı. Yalvardım. Hiç konuşmadı ama onu tanıdım diyerek ifade verdi. Adnan Çolak, Salkımlı köyünün yerlisiydi. Evliydi, 3 çocuğu vardı. Orman işletmesinde geçici olarak işçilik yapıyordu ancak esasen çobandı. Hakkında daha önce hiçbir şikayet yoktu. Herkes onu sessiz bir adam olarak tanıyordu. Ama Saniye'nin ifadesiyle birlikte çember iyice daralmıştı. Evine yapılan baskında Adnan kapıyı bizzat kendisi açtı. Üzerinde şort ve tişört vardı. Ev aramasında bir jandarma personeli önemli bir detayı fark etti. Adnan tuvaletten döndüğünde üzerini değişmişti. Şort çamaşırların arkasına gizlenmişti. Üzerinde kırmızı sıvı lekeleri vardı. Aramalarda bir de atlete rastlandı. Üzerinde kan vardı. Adli tıp bu kan lekelerinin kurbanlarla eşleştiğini raporladığında artık geriye savunacak hiçbir şey kalmamıştı. Kasım 1995'te Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Türkiye'nin en uzun ve en çarpıcı duruşmalarından birine sahne oldu. Adnan Çolak'a ilk sorun netti. Neden yaşlıları öldürdünüz? Cevabı ise tüyler ürperticiydi. Çünkü onlar zamanlarını doldurdular. Bizim yerimize yaşıyorlar. Kısmetimizi yiyorlar. Hem tatmin oluyordum hem toplumu rahatlatıyordum. 12 saat süren duruşmada Adnan tüm olayları itiraf etti. Ancak en sarsıcı kısım çocukluğuna dair anlattıklarıydı. 7-8 yaşındayken annem ve babamla aynı odadaydık. Onlar ilişkiye girdiklerinde onları izlerdim. Belki de yaşlılara yönelik cinsel isteğim burada başladı. Adnan Çolak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Köydeki insanlar ailesini dışladı. Evleri yıkıldı. O evde lanet var dediler. Ama olay burada bitmedi. 2005 yılında çıkan bir af yasası ile Adnan Çolak tahliye edildi. Evet, doğru duydunuz. Baltacı katil serbest kaldı. 3 çocuğunu da alıp ortadan kayboldu. Kimi iddialara göre Batı Karadeniz'e yerleşti. Bir gazeteci onu buldu. Röportaj bile yaptı ama kayıt alınamadı. Gazeteci ifadesinde şöyle söylemişti. Hayatımda bu kadar korktuğum bir görüşme olmadı. Bu hikaye sadece Adnan Çolak değil, Türkiye'deki adalet sisteminin, psikolojik göz ağrıların ve kırsal sessizliğin de hikayesi. Adnan Çolak artık dışarıda ve kimse onun bir daha suç işlemeyeceğinin garantisini veremez. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.